Düşünün, bir restoran var, yemek yok, personel yok, mekan bile yok. Ama bu restoran Londra'nın en iyisi oluyor. Hatta insanlar bu restorana gidebilmek için sıraya giriyorlar. Nasıl mı? Markaların özellikle reklamlar aracılığıyla algılarımızla nasıl oynadığını hiç düşündünüz mü? Markalar bizi manipüle edebilir mi? Ya da biz mi markaların yarattığı algıya kapılıyoruz? Aslında kaç kez sadece bir markanın adı geçti diye bir ürüne güvenip satın aldınız. Reklamların etkisiyle bir ürünü daha kaliteli ya da değerli görmemiz. Aslında bilinçaltımıza yapılan bir müdahale olabilir mi? Markalar nasıl olup da gerçeği eğip bükerek amiyane tabirle bize yutturuyor? Hadi birlikte bakalım. Selam, merhabalar. Her şey Uba Butler adında bir yazarın aklına gelen çılgın bir fikirle başlıyor. Yan işi restoranlara sahte yorumlar yazmak. Ancak bir gün şunu fark ediyor. Sahte yorumlarla restoranların popülerliği hızla artıyor. O da peki sahte bir restoranı Londra'nın en iyisi yapabilir miyim diye düşünmeye başlıyor. Önce sahte bir profil oluşturuyor. TripAdvisor'da The Shaded Dulwich adında bir restoran kuruyor. Aslında bu restoran kendi evinin arka bahçesindeki küçük bir kulübeden ibaret. Yiyecek fotoğrafları mı? Onlar da sahte. Ayağını et gibi gösteriyor. Tıraş köpüğünü krema niyetine kullanıyor. İşin ilginç tarafı sadece fotoğraflar ya da farklı açıklamalarla değil, insanlar üzerinde sosyal psikolojik manipülasyon teknikleriyle çalışıyor. Menüdeki yemeklere duygu adları veriyor. Rahatlık, şehvet, empati. Bu isimler sayesinde insanlar menüyü modern ve yenilikçi buluyorlar. Peki neden? Çünkü insanların algısında duygu ve yiyecek birleşince kalite algısı artıyor. Annemle gitmeye bayıldığımız bir tatlıcı var. Her geldiğinde muhakkak bir bahane bulup gidiyoruz. O fark ediyor mu bilmiyorum ama bana tatlıların ismini söylerken bile böyle gülümseyen bir tavır içinde oluyor. Beyza ben geçen geldiğimde Münir'e mi yemiştim yoksa Müjgan mı kızım? Butler arkadaşlarından da restoran için sahte yorumlar yazmalarını istiyor. Yorumlarda sürekli özel hissetmekten ve gizli bir deneyim yaşamaktan bahsediliyor. Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim işte aynaya bakıyordum canım döner istedi. Bunu getirdiler ya. Oğlum bu bir de tavuk döner ya İlkan. Ya şöyle bir restoranda bizi sen nasıl tavuk dönere mahkum ettin be kardeşim be? Ve işe bakın ki birkaç ay içinde The Shed Londra'nın en iyi restoranlarından biri haline geliyor. Hatta bir numaraya kadar yükseliyor. Bu deney aslında sosyal psikolojideki algı etkisi kavramını gözler önüne seriyor. Bir şeyi değerli ya da popüler olarak görüyorsak ona inanmaya başlıyoruz. Bu markaların bize sunduğu bir illüzyon. Bir marka güven oluşturmak için gerçeği değil, algıya yatırım yapıyor. Özellikle sosyal medyada gördüğümüz abartılı yorumlar ve popülerlik algısı bizi kolayca etkiliyor. Bir ürünün tanıdık olması ya da çok övülmesi onu gerçekten kaliteli yapıyor mu? Düşünsenize her gün tükettiğimiz ürünlerin ne kadarı gerçekten vaat ettiklerini yapıyor? Yoksa hepimiz güzel paketlenmiş yalanları mı satın alıyoruz? Büyük markalar da aynı şeyi yapıyor mu? Markalar insanlar üzerinde algı yönetimi yaparken birçok psikolojik teknik kullanıyor. Bunlardan ilki sosyal kanıt ilkesi. Herkes yapıyorsa doğrudur. Bu ilke sosyal psikolojide normatif sosyal etki olarak bilinir. İnsanlar doğru davranışın ne olduğunu anlamak için başkalarının davranışlarına bakarlar. Sosyal onay arayışı özellikle belirsiz anlarda devreye giriyor. Bu prensip sosyal hayatta kalma içgüdüsünden gelir. Atalarımız tehlikeli ya da bilinmeyen durumlarda grup davranışlarına uyum sağladı. Böylece hayatta kalma olasılığı artıyor. Modern dünyada ise bu ilke toplumsal kabul ve aidiyet hissiyle bağlantılı hale geldi. Bazı Starbucks şubelerinde özellikle yoğun saatlerde çalışanlar siparişleri biraz daha yavaş hazırlayarak dışarıda kuyruk oluşmasına neden olur. Bu kuyruk içeride harika bir şey olduğunun görsel bir kanıtı olarak görünür. İnsanlar kuyruğu gördükçe oranın popüler ve kaliteli olduğu algısına kapılır. Kalabalık bir restoranın önünden geçtiğimizde içeri girme eğiliminde hissederiz. Online yorumları da sosyal kanıt ilkesi içinde inceleyebiliriz. TripAdvisor'da yüksek puanlı bir otel aslında belki o kadar iyi değil. Hatta videonun başında anlattığımız gibi yoktur bile. Ancak yüzlerce olumlu yorum güven yaratır. Amazon'da en çok satanlar etiketi ürünü daha cazip hale getirir.
Bunların yanında ünlülerin giydiği kıyafetler ya da popüler dizilerde gördüğümüz ürünler de kitlesel bir onay oluşturur. Tabii bu da tüketimi tetikler. Ya pazarlarda bile yok Hürrem şu su, yok Bihter bu su, yok Serenay Sarıkaya bilmem nesi filan da bir sürü ürün satılıyordu. Diğer teknik kıtlık ilkesi. Az kaldıysa değerlidir. Bu ilke kayıp korkusu üzerine kurulu. İnsanlar sahip olma fırsatını kaybetmekten kaçınmak için daha hızlı karar verirler. Bu evrimsel olarak kaynakları koruma içgüdüsüne dayanır. Yani bir ürünü kaybetme korkusu o ürünü daha değerli hale getiriyor. Ben sanırım bu hissi en çok ablam kıyafetimi istediğinde yaşıyorum. 3 kış geçmiş mesela o kaza bir kere bile alıp giymemişim. Ama ablam görüp almak istediği anda sanırsanız canımdan can onunla yatıp onunla kalkmak istiyorum. Sadece bugün geçerli yazısı ya da sadece 3 gün kaldı gibi bildirimler müşteriyi hemen karar vermeye zorluyor. Bunun dışında Starbucks'ın yılbaşı kahvesi veya McDonald's'ın belirli dönem menüleri kıtlık hissi yaratır. Ayrıca ünlü markaların koleksiyon ürünleri de kıtlık hissi yaratarak talebi arttırır. Burada markalar güç ve statü algısını kullanıyorlar. İnsanlar sırf farklı ve özel hissetmek için kaç para olursa da olsun ona sahip olmak istiyor. Özel seriler, limitli ürünler, mesela Nike'ın sınırlı sayıda ürettiği spor ayakkabılar. Ya da Fortnite gibi oyunlarda bir daha asla gelmeyecek kostümler oyuncuları harcama yapmaya teşvik eder. 1975'te yapılan bir çalışmada iki grup kurabiye kavanozuyla karşılaştı. Bir kavanozda 10 kurabiye, diğer kavanozda sadece 2 kurabiye vardı. Az sayıda kurabiye içeren kavanozdan alınan kurabiyeler katılımcılara daha lezzetli geldi. Ben bunu bayramlarda çok yaşıyorum. Herhangi bir konu fark etmeksizin zaten inanılmaz kararsız bir tip olduğumu daha önceki videolarımda söylemiştim. Bayramlarda kutu önüme geliyor çikolata kutusu ve işte başladı benim mesai. Seçebilirsin. Hızlı da olmam lazım. Yani ayakta birisi bana ikramda bulunuyor. Ve dakikalarca tepemde dikilerek benim keyfimi bekleyemez. Eskiden bunun gerginliğini dakikalarca içimde yaşıyordum ama son birkaç bayramdır bunu buldum nasıl rahatladım. Bakıyorum kutuya hangi çikolatadan en az kalmışsa onu alıyorum. Bu daha iyidir zaten daha çok tercih edildiği hissediyorum. Sıfır düşünüyorum inanılmaz konforlu. Markaların kullandığı bir diğer teknik otorite ilkesi. Uzmanlar söylüyorsa doğrudur. Bu ilke Milgram deneyiyle somutlaşmıştı. Bu deneyi de çiçek çözümü videomuzda anlatmıştık. İzlemek isteyenler için linkini yukarıya bırakacağım. İnsanlar otorite olarak kabul ettikleri kişilerin talimatlarına uyma eğiliminde. Bu da öğrenme ve güven ilişkisiyle bağlantılı. Bilinçaltında insanlar uzmanların bilgi birikimi nedeniyle doğruyu bildiğine inanır. Bu nedenle doktorlar, bilim insanları, ünlüler gibi otorite figürlerinin önerileri daha güvenilir kabul edilir. Diş macunu reklamında beyaz önlük giymiş biri, ürünün bilimsel olarak desteklendiği izlenimini yaratır. Diş hekimlerinin %90'ı tavsiye ediyor gibi ifadeler güven duygusunu artırır. Sosyal medya fenomenleri de aynı şekilde. Mesela bir fitness fenomeni bir spor takviyesini önerdiğinde takipçiler ürünü daha güvenilir bulur. Ya da Dior'un ünlü isimlerle yaptığı parfüm kampanyaları ürünün prestijini artırır. Diğer teknik tutarlılık ilkesi. Bir kez başladın mı? Devam et. İnsanlar verdikleri kararın arkasında durarak tutarlılığı sağlamak ister. Küçük bir adımla başlayan bağlılık daha büyük adımlara dönüşebilir. Bu ilke bilişsel uyumsuzluk teorisiyle de örtüşüyor. Bir şeye başlamak zihinsel olarak yatırım yapmaktır. Ama devam etmemek psikolojik bir rahatsızlık yaratır. Örneğin ücretsiz deneme ve abonelikler. Sizce Spotify ilk 3 ay ücretsiz denemeyi kara kaşınızın kara gözünüzün altında mı yapıyor? Ya da Netflix'in ücretsiz ilk ay teklifi? Tabii ki hayır. Bu süreçte kullanıcının platforma alışmasını sağlıyor ve devam etme olasılığını artırıyor. Başka bir örnek olarak kampanya kartları. Daha geçen gün gittiğim makarnacıda da buna rastladım. Bedava makarnaya kavuşabilmem için 10-12 kere daha falan oradan makarna yemem gerekiyor. Ki 10 üzerinden 4, 4,5'tan 5 falan verdiğim bir makarnacıydı. Ama verdikleri o tatlış kartın damgalarını tamamlamak için belki tekrar giderim. Markaların kullandığı diğer teknik karşılıklılık ilkesi. Karşılıklılık, 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 karşılıklılık ilkesi.
Markaların kullandığı diğer teknik karşılıklılık ilkesi. Bana bir iyilik yap, ben de sana yapayım. İnsanlar kendilerine yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmama eğilimindedir. Bu sosyal norm toplumda olumlu ilişkiler kurmak için gelişmiştir. Yapılan iyilik karşı tarafta bir borç hissi uyandırır. Bu nedenle markalar küçük jestlerle müşterilerde bir bağ oluşturur. Mesela Sephora'da alışveriş yaparken verilen küçük parfüm denemeleri markaya olan minnettarlığı artırır ve müşteriyi geri döndürür. Ya da sokakta ücretsiz bir yiyecek ikramı yapan kafe insanların bağış yapma olasılığını yükseltir. Konuyla ilgili bir restoranda yapılan bir deneyde garsonlar hesabın yanında bir nane şekeri bıraktığında bahşiş oranı %20 arttı. 2 şeker bıraktığında ise bu oran %40'a yükseldi. Son tekniğimiz ise duygusal bağlantı. Bu ürün seni anlıyor. Markalar duygusal mesajlar vererek tüketiciyle bağ kurmaya çalışır. Bu da ürüne karşı bir sadakat oluşturur. Pandemi döneminde dayanışma reklamıyla markalar "bu zor günlerde birlikteyiz" gibi mesajlarla izleyiciyi duygusal olarak yakalamaya çalıştı. Bilmem kaç dönümlük bahçelerinde çekilmiş olan "evde kal" fotoğraflarıyla ünlülerimize herhangi bir bağ hissedemesek bile bazı markalara gerçekten duygusal olarak bir bağ hissetmiştik. Ya da her Ramazan'da en Müslümandan daha Müslüman olan Coca-Cola. Sadece Ramazan'da da değil. Coca-Cola her zaman aile bağını vurgulayan reklamlar yapar. Bu da izleyicide nostaljik ve sıcak duygular uyandırır. Coca-Cola'nın marka pazarlaması konusunda hiç risk almaması muhtemelen zamanında imza attığı New Coke skandalından olsa gerek. Siz de biliyorsunuz, 1980'lerin başında Coca-Cola ve Pepsi büyük bir rekabet içindeydi. Kör tadım testlerinde Pepsi genellikle daha tatlı yapısıyla öne çıkıyordu. Bu durum Coca-Cola yöneticilerini endişelendirdi. Bir şey yapmalıyız dediler ve büyük bir karar alarak Coca-Cola'nın klasik formülünü değiştirdiler. 1985 yılında Coca-Cola New Coke adını verdikleri yeni bir tarif geliştirdi. Daha tatlı, daha yumuşak bir içecekti. Ne yaptılar acaba? 50 küp şekerden mi boca ettiler ki? İlk başta yapılan kör tadım testlerinde insanlar bu yeni tadı beğendi. O kadar ki şirket bütün stokları yenisiyle değiştirmeye karar verdi ve eski formülü tamamen rafa kaldırdı. Ancak unuttukları bir şey vardı. İnsanların alışkanlıkları ve sadakat duygusu. New Coke piyasaya sürüldü ve beklenmedik bir şey oldu. Protestolar. İnsanlar alıştıkları Coca-Cola'nın tadını kaybettikleri için kızgındı. Şirket telefon hatları şikayetlerden kilitlendi. İnsanlar eski Coca-Cola'yı geri getirmek için imza kampanyaları başlattı. New Coke'un tadı beğenilmişti ama bu değişim tüketicilerin marka sadakatine büyük bir darbe vurmuştu. Bu noktada devreye psikoloji giriyor. İnsanlar alıştıkları şeyleri kaybettiklerinde duygusal tepkiler verebilir. Coca-Cola bir lezzet değişikliğinin sadece damak tadı değil, aynı zamanda bir kimlik meselesi olduğunu fark etmişti. Bu markanın kendisine bir simge haline getiren o klasik tadın ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmasına sebep oldu. Yoğun protestolar ve azalan satışlar karşısında Coca-Cola geri adım atmak zorunda kaldı. Sadece 3 ay sonra eski formülü Coca-Cola Klasik adıyla yeniden piyasaya sürüldü. İlginçtir ki bu geri dönüş markaya daha fazla sadakat kazandırdı. İnsanlar geri gelen klasik tadı bir zafer gibi kutladı. Bu yaşananlardan sonra Coca-Cola'nın dili epey yanmış olacak ki yıllardır şişesini bile kolay kolay değiştirmez. Neyse, yani markalar uyguladıkları teknikler sayesinde tüketicinin ürün kalitesine değil, markanın tanınmışlığına yatırım yaptığının oldukça farkında. Apple'ın yeni bir ürün tanıttığında oluşan uzun kuyrukları düşünün. Bu insanlar ürünün özelliklerini bilmeden bile satın alıyorlar. Çünkü marka güveni sadakati doğuruyor. Markalar akıl almaz stratejilerle güven ve sadakat inşa etmeye devam edecek. Ama işin arkasında yatan psikolojiye baktığımızda bizi nasıl etkilediğini fark etmek mümkün. Unutmayın, bir ürünü sevmek başka, bir markayı sevmek bambaşka. Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için, ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.